20 Temmuz 1969 tarihinde, dünya tarihinin en önemli anlarından biri yaşandı. İnsanoğlu ilk kez Ay'a ayak bastı. Bu olay, sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda insanlığın sınırlarını aşma yeteneğinin de bir kanıtıydı. Apollo 11 misyonu, teknolojik ilerleme, insan cesareti ve uluslararası rekabetin bir araya geldiği olağanüstü bir hikayedir. Apollo programı, 1960'ların başında, Soğuk Savaş'ın en yoğun döneminde başladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki uzay yarışı, her iki süper gücün de prestij ve teknolojik üstünlük için mücadele ettiği bir arena haline gelmişti. 1957'de Sovyetler Birliği'nin Sputnik 1 uydusunu uzaya fırlatması, Amerikalıları şoka uğratmış ve uzay programlarını hızlandırmalarına neden olmuştu. 1961 yılında Başkan John F. Kennedy, Kongreye yaptığı ünlü konuşmasında, bu 10 yılın sonuna gelmeden bir insanı Ay'a indirip güvenli dünyaya geri getirme hedefini açıkladı. Bu oldukça iddialı bir hedefti. O zamanlar Amerika'nın uzay teknolojisi henüz emekleme aşamasındaydı ve Ay'a insan göndermek birçok kişi tarafından imkansız olarak görülüyordu. Apollo programı, NASA'nın National Aeronautics and Space Administration tarihindeki en büyük ve en pahalı girişimdi. Program 10 yıldan fazla sürdü ve 400 binden fazla bilim insanı, mühendis ve teknisyeni bir araya getirdi. Toplam maliyet, bugünün parasıyla yaklaşık 150 milyar dolara ulaştı. Program, bir dizi test uçuşu ve görevle başladı. Apollo 1'den Apollo 10'a kadar olan görevler, Ay'a inişi mümkün kılacak teknolojileri ve prosedürleri test etmek için kullanıldı. Bu süreç her zaman kolay olmadı. 1967'de, Apollo 1 görevi sırasında yaşanan trajik bir kaza sonucu 3 astronot hayatını kaybetti. Bu olay, NASA'yı güvenlik prosedürlerini gözden geçirmeye ve iyileştirmeye zorladı. Apollo 11 misyonu, 16 Temmuz 1969'da başladı. 3 astronot Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins Cape Canaveral'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Fırlatma anı, dünya çapında milyonlarca insan tarafından canlı olarak izlendi. Saturn V roketi, o zamana kadar üretilmiş en güçlü roket olarak, astronotları ve Apollo uzay aracını dünya yörüngesine taşıdı. 3 günlük bir yolculuktan sonra, Apollo 11 ay yörüngesine girdi. 20 Temmuz'da, Armstrong ve Aldrin, Kartal adı verilen Ay iniş modülüne binerek, Ay'ın yüzeyine doğru alçalmaya başladılar. Collins ise komuta modülünde kalarak Ay yörüngesinde dönmeye devam etti. İniş süreci, birçok zorluk ve gerilim anı yaşandı. İniş modülünün bilgisayarı aşırı yüklenme belirtileri gösterdi ve birkaç alarm verdi. Armstrong, otomatik pilotu devre dışı bırakarak iniş modülünü manuel olarak kontrol etmek zorunda kaldı. Yakıt seviyesi kritik bir noktaya ulaşmıştı ve eğer hızla iniş yapmazlarsa, görevi iptal etmek zorunda kalacaklardı. Sonunda 20 Temmuz 1969 saat 20.17'de, Ay iniş modülü Kartal, Ay'ın yüzeyine indi. Armstrong tarihi cümlesini söyledi. Houston, Tranquility üssü burada. Kartal indi, dünyadaki görev kontrol merkezinde ve dünyanın dört bir yanında izleyenler arasında büyük bir sevinç yaşandı. Birkaç saat sonra, 21 Temmuz 1969 saat 2.56'da, Neil Armstrong Ay'ın yüzeyine adım attı ve ünlü sözlerini söyledi. Bu bir insan için küçük bir adım, insanlık için dev bir sıçrama. Bu an, televizyonda canlı olarak yayınlandı ve dünya çapında tahmini 600 milyon insan tarafından izlendi. Armstrong'u takiben Buzz Aldrin de Ay yüzeyine indi. İki astronot, yaklaşık 2,5 saat boyunca Ay yüzeyinde kaldılar. Bu süre zarfında bilimsel deneyler yaptılar, fotoğraf çektiler ve Ay'dan örnekler topladılar. Ayrıca Ay'ın yüzeyine bir Amerikan bayrağı ve buraya, tüm insanlık adına barış içinde geldik yazılı bir plaka yerleştirdiler. Apollo 11 mürettebatı, 24 Temmuz'da Pasifik Okyanusu'na başarılı bir şekilde iniş yaptı. Astronotlar olası Ay mikroplarına karşı önlem olarak 3 haftalık bir karantinaya alındılar. Daha sonra, dünya turuna çıkarak milyonlarca insan tarafından kahraman olarak karşılandılar. Apollo 11'in başarısı, sadece Amerika için değil, tüm dünya için bir gurur kaynağı oldu. Bu başarı, insan zekasının ve cesaretinin sınırlarını zorladı ve uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlattı. Apollo programı, daha sonra 5 ay inişi daha gerçekleştirdi ve 1972'ye kadar devam etti. Ay'a iniş, bilim ve teknoloji alanında birçok ilerlemeye yol açtı. Uzay programı için geliştirilen teknolojiler,
günlük hayatımızda kullandığımız birçok ürünün temelini oluşturdu. Örneğin, su arıtma sistemleri, kablosuz araçlar, ısıya dayanıklı malzemeler ve birçok tıbbi cihaz, uzay programının yan ürünleri olarak ortaya çıktı. Apollo 11 misyonu, aynı zamanda dünyaya bakış açımızı da değiştirdi. Aydan çekilen dünyanın doğuşu fotoğrafı, gezegenimizin kırılganlığını ve güzelliğini gösterdi ve çevre bilincinin artmasına katkıda bulundu. Ancak Apollo programı ve Ay'a iniş her zaman tartışmasız kabul görmedi. Bazı eleştirmenler, programın maliyetinin çok yüksek olduğunu ve bu kaynakların dünyadaki sorunları çözmek için kullanılması gerektiğini savundu. Ayrıca bazı kişiler Ay'a inişin sahte olduğunu iddia eden komplo teorileri ürettiler. Bu teoriler bilimsel kanıtlarla defalarca çürütülmesine rağmen günümüzde bile varlığını sürdürmektedir. Apollo 11'in başarısı, uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlattı. Sonraki yıllarda uzay mekikleri, uluslararası uzay istasyonları ve Mars'a gönderilen robotik keşif araçları gibi birçok önemli uzay projesi gerçekleştirildi. Günümüzde özel şirketlerin de uzay yarışına katılmasıyla birlikte uzay araştırmaları yeni bir ivme kazanmış durumda. Apollo 11 misyonu aynı zamanda uluslararası işbirliğinin önemini de vurguladı. Her ne kadar misyon Amerikan bayrağı altında gerçekleştirilmiş olsa da Armstrong Ay'a ilk adımını attığında insanlık adına konuştuğunu belirtti. Bu uzayın tüm insanlığa ait olduğu fikrini pekiştirdi ve sonraki yıllarda uluslararası uzay projelerinin temelini oluşturdu. Ay'a iniş, bilim kurgu yazarları ve film yapımcıları için de büyük bir ilham kaynağı oldu. Uzayla ilgili filmler ve kitaplar, Apollo 11'den sonra çok daha gerçekçi ve ayrıntılı hale geldi. Bu, toplumun uzay araştırmalarına olan ilgisinin artmasına ve gelecek nesillerin bilim ve mühendislik alanlarına yönelmesine katkıda bulundu. Apollo programı, aynı zamanda kadınların ve azınlıkların bilim ve teknoloji alanlarındaki rolünün de sorgulanmasına yol açtı. Program büyük ölçüde beyaz erkekler tarafından yürütülmüştü ve bu durum, eşitlik ve çeşitlilik konularında tartışmalara neden oldu. Bu tartışmalar, sonraki yıllarda NASA'nın ve diğer bilim kurumlarının daha kapsayıcı politikalar benimsemesine yol açtı. Ay'a iniş, aynı zamanda insanlığın dünya dışı yaşam ve diğer gezegenlerin keşfi konusundaki merakını da artırdı. Mars'a insan gönderme fikri, Apollo programından sonra çok daha gerçekçi bir hedef haline geldi. Günümüzde NASA ve diğer uzay ajansları, Mars'a insanlı bir görev gönderme planları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Apollo 11 misyonunun 50. yıl dönümü, 2019 yılında dünya çapında büyük bir ilgiyle kutlandı. Bu kutlamalar, insanlığın uzaya olan ilgisinin hala canlı olduğunu ve yeni nesillerin de bu mirası devam ettirmeye hazır olduğunu gösterdi. Sonuç olarak, Apollo 11 misyonu ve Ay'a iniş, sadece bir bilimsel başarı değil, aynı zamanda insanlığın hayallerini gerçekleştirme yeteneğinin de bir kanıtıdır. Bu olay, teknolojik ilerleme, uluslararası işbirliği ve insan cesaretinin bir araya gelerek neleri başarabileceğini göstermiştir. Ay'a iniş, geçmişte kalmış bir başarı değil, gelecekteki keşifler için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. İnsanlık, Armstrong'un Ay'a attığı o küçük adımla başlayan yolculuğuna, uzayın derinliklerini keşfetmeye devam ederek sürdürmektedir.